Nasıl görünüyor? Yaklaşırsan daha mı iyi? Daha iyi çünkü uzaktan siz çok yakınsınız da garip gözüküyor. Neye çok yakınız? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızı benimle... Önümüzde Pringles var, makarna salatası var. Onur yaptı. Bir şey de bu yemek programı gibi oldu. Kahveyi demledi kendisi yine. Kanalımıza abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Berlin'de, Onur Gümrükçü'nün evinde, balkonunda, güzel Berlin manzarası eşliğinde. Benim Sohbet manzarayı. edeceğiz. Evet. Tanıtayım, kendisi Onur Gümrükçü, buralı kendisi. Evet, burada doğup büyümedim ama şu an buralıyım. Kameramanımız kameranın arkasında Nida İnceoğlu boy. Manzarayı bir göstereyim ya. Manzarayı bir göster. Şimdi biz bu yayını daha önce denedik. Güzel olmadı. İkinciyi yapıyoruz. Bu sefer daha iyi geçeceğini düşünüyorum ben. Geçen sefer çok az vaktimiz vardı. Batuhan sürekli saatine bakıyordu. Abi özel Acele dersimiz var. etme. Şimdi bu tango camiasında çok fazla çeşitli insan var değil mi? Evet. çeşit çeşit insan var. Sevdiğimiz insanlar var, sevmediğimiz Sevmediklerimiz insanlar var. Evet. Hangisi daha çok Batuhan? Az Şimdi sana onu sevdiklerim. soracak. Kaç yıldır camiadasın? 16. 16 yıldır dans eden bir sosyal dansçı, Evet. bir eğitmen, bir DJ, bir organizatör olarak Her her şeyi mecrada yapmış. bulundu. Tango camiasında sevdiğin insanların sayısı mı daha fazla, sevmediğin insanların sayısı mı daha fazla? Ya sevdiğim insanların sayısı daha fazla. Hani açık konuşmak Helal gerekirse. olsun. Ama sevmediklerime olan duygu yoğunluğum çoğu zaman sevdiklerime olan duygu yoğunluğumu geçebiliyor yani. Sevmediğin insanlarla aranda bir şey mi yaşadın yoksa gerçekten uzaktan mı sevmiyorsun o insanları? Şimdi şöyle, hani birkaç çeşit var. Bir grup gerçekten aynı ortama girdiğimde adamın vibe'ı, adamın enerjisi ya da kadının beni rahatsız ediyordu ve hiç iletişime geçmedim. Yıllar boyunca da öyle devam etti. Bir grup var, ön yargılıydım, tanıdım ve ön yargılarımın doğru olduğuna kanaat getirdim. Bir grupta ön yargılarımın yanlış olduğunu gösterdi bana. Ya bazı insanlar gerçekten hiç tanımadan böyle çok acayip negatif duygu duyuyordum o kişiye karşı. Daha birinci dakikadan itibaren ulan ben ne salakmışım dedirtti bana yani. Tam tersi de var bu arada. Ulan ben bununla iyi arkadaş olurum, iyi anlaşırım dediğim ama yani bu adamla da bu kadınla da yani aynı ortama bile girilmez dedirten insanlar da oldu. Ben de başkalarına dedirtmişimdir yani şimdi onu... Birinden hoşlanmama sebebin dansın değil o kişinin değil mi? Yok. Karakteri. Ya tabii yani bazen karakteri bazen bana karşı olan tutumu. Ya bazı insanlar var mesela. Burada bir arkadaş var, İtalyan bir arkadaş. Adamın bir yamuğu yok ama taşınımdan beri bana soğuk. Sebebi de yok. O yüzden bir kişi sana karşı böyle çok uzun süre şey yaparsa sen de sevmiyorsun yani. O duygu karşılıklı oluyor. Şunu merak ediyorum. Dansını sevip kendisini sevmediğin insanlar var mı? Vardır bence. Yani var. Senin var mı? Vardır. Vardır lan. Var, Var. Mesela hiç dans etmeyenler de var. Ya benim de 15 yıl oldu. 15 yılda dans etmiyor. Niye kızla dans etmiyorsun? Soruyorum size. Ben Nida'yla dans ediyorum bana soruyorsan. Bir şey söyleyeceğim. Sen Onur, sormuyorum abi, sen dans bir dakika ediyorsun. itiraf edeceğim. Ben de mesela Onur'u tanıdığımda, şimdi senin böyle bir şey halin var ya Onur'un. Açık sözlü, sözünü Evet, dobra bir esirgemeyen. insan, Evet. evet. Aslında güzel bir özellik bu arada. Çünkü Olumsuz bir şeymiş gibi başladı. hayır. Ben de mesela ilk böyle uzaktan gördüğüm zaman şeydim. Hani uzak durmam gereken biriymiş gibi hani böyle bir. Ama mesela tanıdıkça çok sevdim. O ayrı bir konu. Soruyorum Senin de bana tekrar. söyleyecek güzel sözleri varsa kamera karşısında alalım biz bunları. Şimdi Onur'un evindeyiz de biraz Onur'a övgüler. Onur abi ben ilk dansını görmüştüm ama tanımıyordum kendisini. Biraz gösterişli bir dansı var Onur abinin. Onu ilk görünce hemen rakip aldım onu kendime. Bu kim bu? Nereden çıktı? Hani biraz Nereden çıktı değil, onun sana onu demesi İşte lazım tabii. aslında. Batuhan'ı ilk gördüğüm şeyi de hatırlıyorum. 2018 TDSF çocuk. yarışmasıydı. ha. Kenarda Aa. izliyordum işte. O zamanlar senin böyle şeydi 3 numara falandı saçın yani. Baskat vardı. Finale kalamamıştınız ama galiba da ben beğenmiştim yani bu çocuk bayağı güzel hareket ediyor, şey yapıyor falan diye. Ondan bir sene sonra da bence o da çok yetenekli çocuktu ama bıraktı. Rıdvan. Aynen Rıdvan. Bizimkilere şey diye sordum hatırlıyorum. Rıdvan mı Batuhan mı şeyini. Batuhan diyen bir tek bendim. Tamam mı? Yani bunu işte bu. şey yapabilirsin yani. Bu adamla ölüme gidilir be. Şu an işler değişti. Sonra yanıldım anladım. Bazen böyle hatalar yapıyor insan yani. Günün sonunda abi. Bugün şu an buradayız. düşünüyor. Çok mutluyum. Evet. Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Peki dansını sevip karakterini sevmediğin insanları sormuştum sana. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Aslında kendisini sevip yaptığı bazı şeyleri sevmediğim insanlar da var. Mesela. Bazı hareketlerini Şimdi sevmiyorsun. hareketi söyleyeceğim zaten insanlar anlayacak da. Ya mesela sosyal medyada bir şey yazıyorsun. Tamam mı? İsim vermeden. Abi, Yazıyorsan ver değil mi? Nereye Evet. gidiyor değil mi? Hani anladın biz mı? niye onu merak edelim? Ben bunu yapan arkadaşlarıma da zamanında şey yaptım yani niye yapıyorsun bunu? Ne gerek var? Arkadaş çevresinde söyle, birbirine söyle. Yani sen oraya dans edemeyen adamı niye bilmem nereye çağırıyorsunuz dediğin zaman neyi değiştiriyorsun ki? Sadece şey diyorsun. Ben bu işten daha iyi anlıyorum. Evet, anonim yorumlar yapmak bence camiaya bir şey kazandırmıyor. Ben de katılıyorum sana. Yani gerçekten birine karşı eleştirel bir yaklaşımın varsa ya onunla konuş, konuşacak durumda değilsen de kendi çevrenle paylaşabilirsin. Hani en azından bir fikir birliği oluşturursun. Ama böyle yaptığında ne gerçekten o kişiye ulaşabilir bu yorum ne de insanlar bunun kime söylendiğini anlar.
Öyle ortada kalıyor. Boşluğa giden bir Ben şeyi de yorum anlamıyorum. yani. Mesela şimdi tangoda hepimizin beğendiği çiftler, beğendiği tarz başka ya. Evet. Zaten bir çifti herkes beğenmiyor. Hani bu garip bir şey değil, birini beğenmemek ya da onun hakkında hani iyi düşünmemek. Tabii dansıyla canım. alakalı. Dolayısıyla isim vermeden, yazarak ya da bu kadar konuşarak söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi ama bunu söylediğin kişi iyi mi dans ediyor? Benim şu an aklımdaki kişi söyleyeyim arkadaşım zaten yani Ilgın. Ilgın şeyden şikayetçi. Herkes birbirinin aynısı dans ediyor diyor. Ben herkesin birbirinin aynısı dans ettiğini düşünmüyorum ama branşlaşma durumu da var. Mesela bu yarışmalarla da alakalı aslında. Şimdi sen belli bir formatta dansçı görmek istiyorsun. Haliyle bu belli bir forma girme, belli bir kaba girme Doğru. zorunluluğu Doğru. doğuruyor. Doğuyor. Giyim kuşamdan başlayarak tek bir yöne itiyor insanları. Ama bana şey geliyor, kim farklı o zaman? Sen mi farklısın, ben mi farklıyım? Hani bir şey yaratıyor. Bizde Çok genelleme iyi Bizde değil. hep yani. bir şey vardır yani. Nerede o eski bayramlar? O moda hep giriyoruz değil mi? Her konuda böyle. Yani bana göre de Tabii, bir şeyler eskiden daha güzeldi. Ama karşılaştırdığımda gerçekten objektif olarak bence yenilerde de bir şeyler var. Ama bak ben mesela bu konuda bir şey söyleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yaşamıyorum ya. Yılda bir kere iki kere geliyorum ve yani sadece festivalde değil, normal milongalara da gidiyorum. Sosyal ortamı görüyorum, hani sosyal dansçıları görüyorum. Ya ben her geldiğimde yeni bir iyi kadınla dans ediyorum, en az bir. Yani daha çok da. Ya bence genel olarak Türkiye'deki tango seviyesi bayağı yüksek. Yani Avrupa'nın herhangi bir yeriyle kıyaslanmayacak kadar yüksek. Şov yapan çiftlerin ve şovlarının kalitesini şey yaparsak Rusya ve Yunanistan'ın belki bir tık altında kalabilir ya da İtalya'da bir sürü yarışan çift var yani o Net kalır. Ama yarışma bilmem neyi öldürdü. Eski bayramlar çok iyiydi, bizim zamanımızda sosyal dans çok iyiydi, şimdi değil. Bunlar doğru değil arkadaşlar. İnanmayın bunlara. Ya bir de tango değişiyor. Yani şimdi diyecektim. 10 yıl önceki tangoyla şimdiki tango arasında net fark var. Bu arada İnsanlar da Arjantin'de farklı de dans mesela bazı şeyler değişiyor. İşte yarışan çiftlerin dansları değişiyor. Belki gösteriler değişiyor. Değişiyor. Hani orada değişiyorken kalkıp mesela Türkiye'de neden değişiyor diye kızmak da bana komik geliyor. Doğru. Zaten dünya değişiyor aslında. Bu yani. arada bak şimdi biraz önce söylediğim şeyi tersleyecek bir şey söyleyeceğim. Yarışma belli bir kalıba sokuyor diyorum ya. Ama kazananları düşününce de aslında birbirinden çok farklı dansçılar yani. Tarz olarak, Doğru. kullandıkları elementler olarak. Final rondalarına baktığın zaman aşağı yukarı birbirinin aynısı gibi görüyorsun. Yani bence ilk 5-10'dan sonrası genelde birbirine benziyor ama ilk sıradakiler genelde daha orijinal çiftler oluyor bence de. Alttakiler biraz daha benzer oluyor. Bilemedim. Öyle. Ha bak geçen şöyle bir şey oldu Bükreş'te. Tabii. İki arkadaş ilk danslarında pugliese dans etmişler. Adam kadına sol tağda yaptırmış, tamam mı? İşte bilmem ne de sol tağda yaptırılır mı dedi. Dedim ki niye yaptırılmasın? Bence de. Ne yaptığından çok nasıl yaptın, nasıl bir tavırla, nasıl bir duyguyla yaptın. O gerçek doğru. Bir de Pugliese çok yakışıyor ki bence. Ama işte yani işte pugliese var, Kişisel bir pugliese zevk var ama da. ya. Sosyal dans sırasında mı oldu bu? Sosyal dansçı onlar yani. Ama sosyal dans ederken oldu yani değil mi? Evet ilk danslarında öyle olmuş Ya ve şimdi- kadın da şey demiş. İşte bunun sol tağda yapılmaz demiş böyle. Sosyal dansta sınırlar yok. Kesinlikle yok bak. Buna gerçekten karşıyım. Yarışma için konuşuyorsak okey belli bazı şeyler var. Jüri yarışma sırasında yarışmacılara bakıp bir kritere sahip olması lazım değil mi? O kritere göre oylama yapması lazım. Puanlama yapması lazım. Yani sen Diselli'de yanlış yorumlayabilirsin. Ama bu tabii ki senin yorumun. Jüriye göre yanlış olur. Sosyal dansta bence bu sınırların hiçbiri yok. Yani kimse sana ya sen burada bunu niye yaptın demez. Niye o çok ortağda yapsın demez. Asla yani o soltado da yani yerinde yapılmadıysa en fazla rahatsız eder yani o kişiyi. Ama diğerini belki mutlu edebilir. Katılıyorum. Bence tangonun bir iki majör problemi var. Bir tanesi çok küçük alanlarda dans etmemiz. Yaratıcılığı sınırlayan şeylerden bir tanesi bu. Evet. Yarışmalar değil. Yarışmalar evet belli bir form istiyor ama şu kadarlık bir alanda dans ettiğinde yapabileceklerin zaten sınırlı. Mecburen de o kadarcık alanda dans ediyoruz çünkü bir geceye, tango gecesine ya da işte etkinliğe verilecek para belli. Mekanların fiyatı belli. 100 metrekare şeyin varsa belki 100 kişiyi orada dans ettirmen lazım. Ama 50 kişi dans etse farklı dans edecekler. Sosyal dansçı biri iyi yarışmacı olur mu? Bu bir soru işareti. Onu diyecektim. Mesela küçük mekanlarda dans etmeye alışıyorlar ya. O yüzden mesela bazen böyle iyi bir sosyal dansçı yarışmaya katılıyor. Herkes diyor ki işte birinci olur, ikinci olur, işte derece alır Öyle diyor ama olmuyor. alamıyor. Aynen öyle. Çünkü küçük mekanda dans etmeye alışıyor. Kendi bir sosyal dansı oluşuyor ama yarışmada ya da şovda mesela onu o şekilde Aynen sergilemiyor. öyle. Başka Çünkü bir kul var. sosyal dans ederken senin önceliğin karşındaki kişinin, partnerinin konforu. Öyle değil mi? Ama yarışma sırasında senin bir de dışarıya karşı da bir sorumluluğun oluyor. Sosyal dans ederken bunu çok umursamıyoruz açıkçası. O yüzden küçük alanda dans eden dansçı bir anda yarışmada büyükçe adım atması, yürümesi gerektiğinde bocalayabiliyor. Bence böyle bir sorun var. Mesela şimdi başka danslarla şey yapıyorum. Salsa, Aha. bachata. Büyük büyük açıyorlar, dönüyorlar, tamam mı? Onu yapacak alanları var. Daha birinci, ikinci dersten itibaren bir sürü bir şey yapmaya başlıyorlar. Bizim öyle değil. Beraber bir adım atabilmek için bile aylarca ders alman gerekiyor. Aynı hatayı defalarca yapman gerekiyor. Bu da bir sürü insan aslında daha tango yolculuğunun başında kırıyor. Sıkılıyor ve devam etmiyor. Belli bir sürenin üzerinde piyasada kalanlar genelde iyi dansçı olarak, yani en azından iyi sosyal dansçı olarak kalıyor. Doğru. Ama mesela sabırlı biri değilse bence zaten şey yapmamalı. Tango Bu ona yürüyüş göre değil, zamanında yürüyemeyip
bırakmalı zaten bence tango. Çünkü sonra illaki bir yerde zorlanacak oluyor tango. Bence yani. ilk dersi almadan önce hepsini test edelim. Aynen. Belli bir ÖSS gibi bir sınavdan geçiyor. Aynen. Bence olmalı bu. Karakter arada. analizleri olur ya. Sana göre değil diyelim Evet. evet yani. Ya Evet. öyle. Herkese göre değil tango. Yapacak bir şey yok. Belli bir sosyal zeka gerekiyor. Belli bir analitik zeka gerekiyor. Çünkü sen dans ederken Sabırdan bahsediyorduk aslında. ya işte Zeka. Batuhan'ın zekaya kendini bağlı. övme şeyi tamam mı? Bu da biraz benim gibi olmak Harika lazım. bir insan olmak Hayır, onun gerekiyor. Onun için demedim ya. Aşağı yukarı yani ortalama motor becerilerine sahip bir insan. Yani elini kolunu rahat hareket Özellikle lider ettirebiliyorsa- için çok kolay yani. Fiziksel olarak bizim yaptığımız şeyler çok az yani. İyi bir dansçı olmak için çok iyi gancho yapmaya falan da gerek yok. İyi lider, kadını iyi dans ettir. Özellikle iyi bir kadınla dans ediyorsan sen iyi bir dansçı olarak parlarsın yani. Hatta örnek verelim. Çişo mesela fiziksel olarak ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor ama Ha, evet. Yani, Yani- efor sarf etme olarak öyle bir şey. ama kadını yönlendirmesi, müziği kullanması bilmem ne falan yani zirvesindeyken bayağı etkiliyor yani. Gerçekten çok basit motor becerilerle yapılabilecek şey. Ama kadınların bence yolculuğu başlarda daha kolay. Çünkü takip etmek dediğin şey daha içgüdüsel. Hiçbir şey bilmesine gerek yok. Takip ediyor yani. Vücut kendiliğinden yapıyor. Ama belli bir noktadan sonra o yolculuk onun için zorlaşıyor yani. Yolculuğun İşte kalanını en başta- katırlarla devam etmek En başta çok kolay olduğu için mesela öğrencilerimiz de ya da başkalarından duyuyorum. 2-3 ay ders alıyor, sonra diyor ki hocam diyor ben iyi dansçılarla, iyi erkeklerle dans ettiğim zaman çok iyi dans ediyorum yani kolay diyor. Sonra derse gelmemeye Bir başlıyor erkekle mesela. ben de dans ederim abi. Evet yani Belki de- ben de dans ederim, belki ben de de sana isterim. öyle geliyor yani. Bence zor yani bir kadının kendi karakterini ortaya koyması, sevilen bir dansçı olması zor. Ben mesela niye zor olduğu konusunda da bir şey söyleyeyim. Birincisi biz düz ayakkabıyla dans ediyoruz. Siz topuklu Doğru. ayakkabılarla dans ediyorsunuz. Bu- Topuk kullanmanın önemi. Hayır. Sana soruyorum. Kadınların topuklu ayakkabı giymemesine karşı mısın? Bu soru havada kalsın böyle. Cevaplanması gereken bir soru gibi. Bence bu sorunun sorulması bile bana garip geliyor. Şimdi geleneksel olarak topuklu ayakkabıyla dans ediyorlar. Topuklu ayakkabıyla da hareket etmek daha zor. Ekstra bir challenge getiriyor. Bu arada aslında düz ayakkabıyla daha zor. Tamam ben sözümü geri alıyorum. Kullandığın kaslar değişiyor ve düz ayakkabıyla bazen kendi gücünle, kendi ayak gücünle parmak ucuna kalktığın için aslında daha fazla o tendonların daha çok acıyor yani. Ben zorlanıyorum mesela. Tabii ki hani ulan hep böyle dans ediyordum şimdi böyle dans ediyorum. Evet, şey değişiyor. olur ama ya genel olarak bütün ağırlığını tabanına eşit yaymak var. Bir de daha böyle ön Doğru. tarafta olması durumu var. Bir diğeri biraz önce söylediğimin tam tersi. Erkek çok fazla bir şey yapmadan yaptırabiliyor ya. Kadın en basit salon dansta bile erkek merkezde kadın etrafında dönüyor diyelim. Tamam mı? Yani sürekli bir dönme, hero ya da işte boleolar, gançolar. Zorluk derecesi daha yüksek şeyler. Ustalaşması gereken daha çok şey var. Ve aslında daha az zamanı var. Yani daha az zamandan kastım şu. Erkeğin zaten fiziksel olarak onu zorlayacağı şeyler daha az. Kadının daha çok. Erkeğin fiziksel pik şeyi daha uzun. Kadının daha kısa. Kadının fiziksel kapasitesinin doruk noktasında olduğu aralık az diyorsun. Evet. Hangi yaşlar? Yani o yani kişiden kişiye İnsana göre göre değişir. değişir bu. Yani bu arada kimisi 35'inden sonra hiçbir şey yapamazken kimisi 55-60'ında hala böyle şey olabilir. Ama genel ortalamadan bahsediyorum. Ama 60 yaşında bir adam yine aynı şeyleri yaptırabilirken 60 yaşında bir kadının 30 yaşındaki haliyle kıyasladığın zaman o boleolar o kadar yükseğe çıkmıyor. O dönüşler o kadar dinamik olmuyor. Anladım. Yani. Yani sen kadınların ortaya koyduğu dansın büyük kısmının fiziksel olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Ya bu arada şu var, yani mesela dansı gösteren kadın oluyor bence. Kadının atıyorum bir boleoyu ya da bir herhangi bir hareketi enerjisiz küçük yapmasıyla istekli ve böyle teknik olarak daha güzel yapması arasında fark oluyor. Evet. Çünkü erkeğin dansı aynı olsa da farklılaşan kadın oluyor ve kadın gösteriyor. Bunu yanlış anlamayın izleyenler. Yorum yapıyoruz sadece. Bu konunun uzmanı değiliz ve kimseye akıl da vermiyoruz şu an. Bu bizim düşüncemiz. Nida da bir kadın olarak bizimle beraber şu anda. Yine bana Yani- Lider şu an Berlin'deyiz. İstediğin her şey Bizim de olabilir. kadınımız var. Tamam mı? İstediğin her şey Hani şey gibi düşünmeyin. Erkekler kadınlar hakkında yorumlar yapıyor, onları yönlendiriyor gibi değil de. Bu arada kesin bir doğru yok ki bence. Bu zaten. tango ve tangonun Eğer yarısı tangoda kadın, yarısı erkek erkek. kadının ayağına basarsa bu kadının suçu değil mi Batuhan? Eyvah. Yani bu konuda bilmiyorum. Ben üstüme gelindiğini düşünüyorum. Erkek kadının ayağına basarsa bu kadının suçu. Evet ama erkeğin de suçu. Tangoda suç yoktur ki. Tangoda suç Oo, yoktur. yok. Suç ve ceza. Ayrı konulara Hiç girip de. aramıyoruz Batuhan. Abi bir kere Sebastian Merse şey demişti workshopta. Eğer bir kadın dans içinde bir hata yapıyorsa o hatayı başta sizinle dans etmeyi kabul ederek yapmıştı. Oo çok iyiymiş, ben bunu Güzel tanıdım. söyledin. bir daha. Yani aslında erkek hata yapıyor. Değil mi? Erkek hata yapıyor tabii ki. Erkek hata yapıyor. O zaman neymiş Batuhan? Kadının ayağına basarsan. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada evet, tangoda mesela hata yoksa o zaman şovda ya da yarışmada neye göre Abi puanlanır? hiçbirimiz mükemmel değiliz O ki zaman hatasız herkes dans mesela- edelim. Ya mesela şov yapıyoruz. Şovda hata oluyor, tamam mı? Ki bizim şovlarımızda mutlaka hata oluyor bak. Kendi adıma konuşuyorum. Benimkilerde de hep oluyor. Abi şimdi ben bunu şey yapmıyorum. Nasıl hata olur? Bu mükemmel olmalıydı. Ne demiş? Hiç bu kafaya büyük girmedim. düşünür Orhan Gencebay? Ne demiş abi? Hatasız kul olmaz. Evet. Hatamla sev beni. Dolayısıyla yani suç demeyelim, hata diyelim. Hata tangoda var, olacak ve olmasını istiyoruz. Özellikle Arjantinliler için söylenir bu.
Ya biraz da kirli olmalı denir. İyi tango için söylüyorum. Çok çok mükemmel duran böyle postürü, dansı, adımları harfi harfine doğru yerde olan kişinin dansını izlemek bir yerde sizi rahatsız eder. Etmez mi seni? Eder. Oradaki söylenmek istenen şey o kadar steril ki bana duygu geçmiyor. Robot izliyormuşum gibi hissettiriyor. Günlük gibi. hayatta da öyle duygularımızı ifade ederken mükemmel bir şekilde etmeyiz. Atıyorum ağlıyorsun diyelim, ne kadar mükemmel ağlayabilirsin ya da Aynen acı öyle. çekiyorsun mesela, yani mükemmel olmayı düşünmezsin aslında. Ya Sadece senin için duygunu yansıtır. mükemmel olan insanları düşün, tarihteki atıyorum. O insanların da hataları var. Ha, tarihteki. Napolyon mesela. Kardeşim Hitler diyelim, Almanya'da. Dur abi dur. Mükemmel olmayan bir insan yani. Çok uzak mükemmellikten. Mesela o da vejeteryanmış mesela. Peki şimdi Hitler'den tangoya geri dönelim. Çok acayip bir geçiş oldu, evet. Aramızda polisler var değil mi biz? Bu tango polisleri milonga'nın rondasına karışır, tamam mı? Senin nasıl sarıldığına karışır. Oo. Sen onlardan biri misin? Yok. Ya ben bayağı esneyim ya bazı konularda. Bak bir herhangi bir maratonda beni rondada göremezsin ki, ortada dans ediyorum. Yani. Ben bir kere bak daha geçen yaz oldu. Kalamata'da, Los Higos'ta ne hikmetse rondaya girdim ve ne hikmetse arkamda da Utku vardı. Bitti tam da dedim ki ulan ilk defa biz herhalde bu kadar yıl içinde aynı Arka rondada arkaya. arka arkaya dans ettik. Çünkü ben ne zaman ortada olursam Utku'yu da hep ortada görüyordum O yani. zaten hep ortada. Yani hep hani ben de ortada dansıyorum, o da ortada dansıyor. Tango'nun ta ilk yıllarından beri günümüze gelen bazı kuralları var. Özellikle dansta biz bunlara uyuyoruz. Adab-ı muaşeret kuralları aslında bunlar. Yazılı olmayan kurallar. Kurallar olmasa ne olur? Kaos olur. Onur abi kaosla iyi geçiniyor ama iyi geçinemeyen insanlar da olabilir aramızda. Güzel bağladın, doğru söylüyorsun. Ben Ben de senin söylediğine katılıyorum. Şöyle, herkes başına buyruk hareket ederse başa çıkılmaz bir kaos olur. Orada şöyle bir şey var. Pistte sadece kendi partilerimizle dans etmiyoruz. Biz pistte diğer herkesle beraber dans ediyoruz. Onlarla uyum içinde hareket etmek bir süre sonra düşünmeden yaptığım bir şey oluyor. Doğru. Bir süre sonra böyle hani kurallara uyarak değil de içgüdüsel olarak yaptığım bir şey oluyor. İkinize bir soru soracağım. Nida ile başlayalım. Kameranın arkasında yüzü de İsim mi görünüyor. vereceğim? Ha, isim vereceksin. Bir tane Avrupalı, bir tane Türk, bir tane de Arjantinli. Kadın dansçı. Bir tane böyle çok beğendiğin, gerçekten iyi dansçı dediğin birini söyle. Yani her biri için bir tane. Tamam, Türk kadın değil mi? Evet. Selen Süreyi beğeniyorum, izlemeyi seviyorum. Tamam. Arjantinli zor biraz ya. Yani oradaki havuz daha büyük olduğu için Daha büyük, bir de her kadında mesela beğendiğim başka bir şey oluyor. Aklıma gelmedi şu an ya. Siz biraz düşünün, ben düşüneceğim. tamam, şimdi Batuhan'a soracağım soru bence zaten bir tane cevap verebilir. Başka bir cevap da linç yer de. Batuhan, sence Türkiye'nin en iyi erkek dansçısı kim? Ben cevabı biliyorum. Yani demek zorunda olduğum bir Aynen. cevap var değil mi? Senin aklına gelmedi mi? Utku Kürek. Kolay bir soruydu bence. Ama bir Düşündüm bak, diyeceğim. aynen düşündüm Ya yani. Utku hocam çok iyi ama ya. Çok iyi Özellikle yani hocalığı da öyle, sosyal dansta. Net. Şimdi bu gıyabını da yıkamaya alamayı kayda koymamıza gerek yok. Verdi cevabı zaten değil mi? Doğru söylerim ama. Bir de Avrupalı mı istiyorsun? Avrupalı ve Arjantin istiyorum. Erkek mi istiyorsun? İyi Avrupalı erkek düşünüyorum. Andrea Viggi'yi beğeniyorum. İtalyan çocuk. Tamam. Ya da Simone Facchini. Arjantin'i mi istiyorsun bir de? İzlerken sana ilham veren, seni böyle daha iyi dans etmeye teşvik eden, çalışma hevesi uyandıran biri olarak düşün. Facundo Pinheiro diyorum. Dante Sanchez diyebilirim. En son şovunu izledik. Çok beğendim, bana Bu çok arada ilham ben oldu. de Roxana'yı beğeniyorum ya. Çok ilham oldu bana. İzledikçe herkesi kendine yakın hissettiğin insanlar oluyor değil mi elbet? Kendi dansına yakın bulduğun veya ben de böyle dans etmek isterim diyebileceğin insanlar oluyor. Bizim ama yapmamız gereken bu insanları kopyalamak değil. Ben kimsenin kopyasını izlemek istemem açıkçası. Zaten bazılarını kopyalaması da imkansız Mümkün yani. değil, Bazıları böyle ana akımın çok dışında dans ediyor. Ondan bir tane daha olması olmaz. Direkt. Mesela kopyalanması en mümkün gözüken insan Carlitos Espinosa bence. Çünkü sosyal dansa çok yakın bir şov yapıyor. Bunu tabii detaylandırabiliriz neden böyle olduğunu ama ben mesela onu ilk gördüğümde ya bu adam ne güzel dans ediyor. Ben de böyle dans edebilirim dediğimi hatırlıyorum. Kolay gösteriyor. Kolay daha çok gösteriyor. bir şey. Onların Çok- da kopyası vardı bu arada. Uzun bir süre Vardı. bayağı Avrupa'da iş yaptılar Sırpları yani. diyorsun değil mi? Hırvat galiba, Marco. Ha, yani. şey. Evet, doğru. Aa, onlar Hırvat mı? Hırvat galiba. Tamam. O direkt söyledi mesela bak. Bir kopyası vardı. Direkt aklıma geldi bu kişi. Onun üstüne yapışan Bayağı da bir iş sıfat. yaptılar yani. Çünkü uzun yıllar Avrupa'da en çok iş yapan çiftlerden biriydi yani. Evet. Ama günün sonunda hala kopya. Evet. Son şampiyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Dünya şampiyonları. Diego ve Aldana'nın dansı hakkında bir fikrim var. Yıllardır bildiğim bir şey. Benim en beğendiğim tango şovu Diego ve Aldana'nın Don Agustin Bardis'i. Kaç Burada yılına ait hemfikiriz bilmiyorum. Kaç yıl Bence. önceydi ya? 2012 falan. galiba. Lütfen bulun, izleyin. Yani gerçekten ilham Link verici. bırakırız aşağıya. Ama yani mesela geçen sene burada Embrace'te dans ettiler. Daha tutuşlarından, ilk adımlarından şu hissi veriyor sana. Abi bunların tekniği çok güçlü, çok iyi danslar, çok uyumlular. Ama 4 parça, 5 parça şov izlemek başka bir şey. Bana o 5 parça içinde aynı 15-20 saniyeyi belki 100 defa izlettiler. O yüzden de hani Diego ile Aldana'nın şovu varmış diye bir yere gitmek ya da işte normalde vereceğimin 2 katı para vermek o milongaya düşünürüm 1-2 defa yani. 1 dakikalık bir videosunu biri paylaştıysa açar izlerim. Genelde de bir şey böyle heyecanlandırıyor. Hani Bir de o çok çift güzeller hakkında- ya, yani izliyorsun mesela hani güzel oldukları için böyle ikisi de.
Doğru. Çok iyiler. Hazırlanıp şov yaptıklarında zaten başka bir noktadalar. Ama doğaçlama dans ettiklerinde aynı 15-20 saniyeyi defalarca izliyorsun yani. O da ne kadar iyi olursa olsun bir yerden sonra sıkıyor. Ben de bu arada her şarkıyı dans edebilen çiftleri seviyorum. Yani ritmik de heyecanlandırmalı, işte ne bileyim şık bir şekilde de dans etmeli. Tabii ki zor bir şey bu ama. Böyle çiftler var ya. Tek tip şov yapıyor. İşte her şarkıyı koy aynı dans ediyor. Aklına birini getirdin mi? Tek tip şov Söyledim yapıyor. zaten diye Allah'ım dedim. Başka say. Ritmik dans edenler de Aklıma var 2 çift mesela. daha geldi bile. Sen söyle. Ben ama Gianpiero Lorena. bir şey anlatacağım şimdi bu şeyle ilgili. Gianpiero ve Lorena ile ilgili. Bu arada ikisi de gerçekten sevdiğim insanlar. Böyle çok güzel insanlar. Lorena ile de her gördüğümde dans ediyorum bu arada. Yani sadece insan olarak sevmiyorum, dans etmeyi de çok seviyorum yani. Evet. Geçen buradalardı Kasım'da. Zaten Lorena bayağı hamileydi. Yeni doğum yaptı. Her zamanki kadar atletik değil, her zamanki kadar çevik değil. Yani şovları da o kadar da heyecanlandırmadı, şey yapmadı. Yukarıdan izliyorum. Dans ettiği yerde balkon gibi bir yer vardı. Bir arkadaş geldi yanıma. Nasıl buldun şovu dedi. Ben onun nasıl bulduğunu soruşundan Zaten anladım biliyorsun, zaten. evet. Onunla arkadaşlarımı çekiştirmeyeceğim yani, tamam mı? Döndüm böyle bir şey yaptım. Sonra geri döndüm, tamam mı yani? Sonra şey dedi. Bence dedi şov yapmadan önce 10 sene dans etmesi lazım dedi bu çocuğun dedi. Tamam mı? Nasıl ya? Sonra şey dedi. Katılmıyor musun dedi. Dedim ki senin söylediğin şey ve söyleyiş şeklin hoşuma gitmedi dedim. İyi demişsin. Sonra bu adam beni aylar sonra bir Milonga'da gördü. Konuşmak istedi. Konuya önce şöyle girdi. Senin yaşın kaç dedi bana, tamam mı? Ne alakası var dedim. Peki senin mesleğin ne dedi. Dedim ki ben tango öğretiyorum. Budur yani, bu kadar tango. Ben doktorum dedi, tamam mı böyle. Ondan sonra orada böyle kendince bana böyle bir hiyerarşik şey sağlamaya çalışıyor. Senin dedi işte dersin dışında kimseye bir şey söyleme hakkın yok dedi. Ben dedim ben öyle bir iddiam yok yani. Ha şunu söyleyebilirdin abi, sen tıp hakkında ona bir şey söylemedin ki. Madem mesleği doktor. Ama Sen senin de mesleğin tangoysa tango mühendisi. senin yorumun daha değerli değil mi ona göre? Senin işin bu. Ben ama yorum da yapmadım ki. Ben ama Mesai o ayrı dışı, mesele mesai zaten. dışı. onun takıldığı şey yani sen bana nasıl konuşacağımı söyleyemezsin diye. Ben zaten böyle konuşamazsın demedim. Söyleyiş şeklin hoşuma gitmedi dedim. Kime neyi nasıl anlatacağın önemli. Tangoda mesela sen birinin dansını beğenmiyorsun veya birinin başarısını küçümsüyorsun diyelim. Bunu Utku hocam hep söylerdi mesela. Ya ben ona şey derdim, biz ilk Türkiye şampiyonu olduğumuzda ben henüz 21 yaşındaydım. Ya hocam hani insanlar bizim şansla şampiyon olduğumuzu düşünüyor demiştim. Sizce öyle mi yani? Ne düşünüyorsunuz şampiyonluğumuz hakkında? Bunu söyleyecek olan kişi önce girip şampiyon olsun, sonra konuşsun demiştim. O yüzden ben tangoda bilhassa fikirleri belirtmekten ziyade aksiyon alınması taraftar. Yani sen çok beğenmiyorsan kalk daha iyisini yap. Peki çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığın için. Sponsorumuz Pringles'a da teşekkür ederim. Güzel sohbet Batuhan'ın en ettik. sevdiği cips. Bize Arjantin Türkiye'de yok diye var ya. Daha konuşacak Nida'ya da bir şey teşekkür var ya. ederim. Asıl zor işi o yaptı. Evet yani. kameramanımız Evet, büyük ihtimal şu an kolları O kadın titriyor. elleriyle ağır kamerayı Tekrar. tuttu. bu akşam da gösterisi var. Kadın elleri dedim, bak Kızı şimdi yine nelerle linçleyeceksin. uğraştırıyoruz ya. Evet. Teşekkür ederiz abi. Umarım sevilir, beğenilir ve Sakat elimde. Bir gün şöyle Ama- kadınlarla ilgili de konuşalım ya. sen konuş o zaman. Evet, Biz biraz kameramanlık yapalım. Evet. Benim de çok şeyim var. Yarın yapalım sabahtan. Batuhan tutsun kamerayı. Tamam olur. Bakarız. Ben ama sıkılırım ya. Sıkılır.